Yeni bir videodan da herkese merhaba, ben Sefa Kandemir. Yeni BYD CL artık resmen Avrupa ile birlikte Türkiye'de olan BYD'nin fastback tasarıma sahip tamamen elektrikli D sedanı. D sedan dedim. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Ah Passat ah. Tasarımına bir bakanın bir daha baktırdığı, hatta çok bakmaktan ödül aldırdığı yeni CL'ı sizler çok sevince bize de onu yakından tanıması kaldı. Her tarafımızı SUV'lerin sardığı şu dönemde trafiğe hareket katacak yeni BYD CL'a dair bilmeniz gereken her şeyi en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. BYD CL ilk kez 2022 yılında, evet henüz çok taze, D sedan segmentinde mücadele etmek için yollara çıktı. BYD Okyanus serisi modellerinin elektrikli D sedanı CL'ı daha ilk görüşte çok sevdik. Sizler de adını sıkça zikredince bize de onu tanıması kaldı. BYD CL'ı sevmemizin en büyük nedeni ne biliyor musunuz? Tasarımcısının Alman asıllı Wolfgang Egger olması. Çinli otomobillerin teknolojileri ve fiyat politikasını beğeniyor olsak da tasarımda Avrupa dokunuşundan istesek de vazgeçemeyiz. Yeni BYD CL tamamen BYD tarafından geliştirilen i-Platform 3.0 üzerinde üretiliyor. Bu platformun en büyük özelliklerinden biri ise 800 volt mimarisinde geliştirilmesi. Bu ne anlama geliyor derseniz yeni CL hızlı şarjı destekliyor. Ama burada bir bitkinliği var, bunu motor özelliklerini incelerken tekrar bir konuşalım. Yeni CL'a önden baktığımızda çok yakışıklı bir tasarım görüyoruz. Hatta şöyle bir klip çekelim mi dersiniz? Yakışıklı hani sen geliyorsun ya inceden. Çok güzel bir tatlı telaş sen geliyorum deyince. Öne doğru eğimli tasarımının köşelerinde bu kısık gözler bize bakıyor. Clio'ya benzeyen bu farların bu çentiği aynı zamanda sinyal lambası. Tampon üzerindeki bu siyah eklentiler gün ışığında pek belli olmasa da gündüz ledi olarak görev yapıyor. Tasarımı böyle sevmemiz ve bize yakın gelmesinin bir diğer nedeni de Tesla Model için direkt rakibi olması. Biraz da bu benzerlik ondan. Piyano siyah parçaları ve bu beyaz rengiyle yeni CL'ın ön tasarımı bizden yıldızı alır. Fastback rakipleri de kıyaslarken bir adım öne geçecek CL bize fazlasıyla ipucu veriyor. Fastback rakipleri var evet, fakat CL bir fastback mi? Orası tartışılır. Yeni CL'ın profiline geçtiğimizde Tesla Model 3 olan bu benzerlik yok artık dedirtiyor. Hani bilmesem aynı platformda mı üretiliyor diyeceğim ama yok arkadaşlar, apayrı iki rakip markanın iki oyuncağı bunlar. Bu profil tasarımı sayesinde sınıfının en düşük sürtünme kas sayısına da sahip olan yeni CL böylece rüzgardan daha az etkilenip daha uzun menzil gidebiliyor. Profildeki akıcı tasarımdaki en hareketli parçalar bu jantlar olmuş. 235-45-19 inç olan bu jantlar tasarıma çok yakışmış. Renk seçeneklerinde de mavinin bu tatlı tonu, beyaz ve daha birkaç farklı seçenek beğeninize sunuluyor. Şu Model 3 benzerlerini bir üstümüzden atarsak eğer, hadi yıldızın birinde profile verelim. Harikulade ışık oyunları ve şık bir tasarımla yeni BYD CL'in arka tasarımı çok etkileyici. Yeni BYD CL'in arkasına geçer geçmez çok etkileyici bir stopla karşılanıyoruz. Okyanus serisi olduğunu stoplarıyla da gösteren CL, bu deniz dalgası tasviriyle bize de görsel bir şölen yaşatmış. Tertemiz bir arka tasarımın olduğu burada köşede marka ve model ismine yer verilmiş. Devamında spor tamponun ortasında çok etkileyici difüzörle CL finali efsane yaptı. Gelelim boyutlara. Yeni BYD CL'ı madem tasarımında Model 3'e benzettik, o zaman boyutlarını da Model 3'te karşılaştıralım. Yeni CL 4800 mm ile Model 3'ten 106 mm daha uzun, 1875 mm ile 63 mm daha dar ve 1460 mm ile 17 mm daha yüksek boyutlara sahip. Neredeyse aynı boyutlarda diyebiliriz. En büyük kriter dingil uzunluğunda ise yeni CL 2920 mm ile Model 3'ten 45 mm daha uzun ki bu 45 mm öyle büyük bir anlama geliyor ki. Benim görünce çok beğendiğim iç mekan tasarımını siz de çok seveceksiniz. Yeni BYD CL'ın elektrikli kapı kollarından geçerken siz de bir tıkla kanalımıza abone olabilir ve bunun gibi birçok videomuzdan anında haberdar olabilirsiniz. Yeni CL'ın kalite ise daha kapı işlerinde başlıyor. Mikrofiber döşemeleri, gerçek dikişli derileri yumuşak kaplamasıyla ilk anda kalite vurgulanmış. Diğer modellerinde de oldukça beğendiğim bu sizi kendine saran koltuklara oturduğunuzda ellerinizin arasında bu direksiyon simidini bulacaksınız. 3 kollu bu direksiyonla piyano siyahının fazlaca olması biraz kafamı karıştırdı. İşlevsel olarak evet, hız sabitleme dahil olmak üzere kontrol ekipmanlarına da buradan ulaşabiliyorsunuz. Fakat bu tasarım sportiflik anlamında tam bana geçmedi. Direksiyonun hemen arkasında ise tamamen dijital büyük bir gösterge ekranı konumlanmış. Araçla ilgili tüm bilgileri anlık olarak takip edebileceğiniz bu ekranın
grafikleri ve okunurluğu çok iyi. Konsolun üzerinde mikrofiber kaplanması iç mekanın kalite algısını çok daha yukarıya çekmiş. Ve geldik yeni Seal'ın kalbine. 15.6 inçlik boyutuyla devasa bir tablet gibi olan bu ekran olmadan bu otomobil bir hiç. Gerçi bu ekranların önemini bir hayli yakından biliyoruz artık. Navigasyon, Apple CarPlay, Android Auto, kamera sistemleri, şarj ünitesi ve klimalar gibi aklınıza gelen gelmeyen tüm özellikleri bu ekran üzerinden yönetiyorsunuz. B7 olur da bir B7 klasiği olmaz mı? Bir hamleyle dikey hale gelen bu ekranın dikey hali en çok navigasyon açıkken işe yarar. Konumu ve ilerisini daha rahat görmek bence harika bir özellik. Bu ekran dışında fiziksel bir tuşun bulunmadığı ön konsolda temiz bir sürüş yaşanır. Burada 2 adet kablosuz şarj pedine de yer verilmiş. Bu da ince bir hareket. Devamında ise tamamı piyano siyahı ve üzerinde mavi çizgilerin bulunduğu orta konsol geliyor. Üstüne çok şık ve zarif bir vites seçicisi, start stop tuşu, mod seçim tuşları, ses ayarları ve dörtlü flaşör konulmuş. Kol dayamada gerçekten konforlu gözüküyor. Tabi üstündeki bu işaret ne anlama geliyor diye sorabilirsiniz. Tesla'da olduğu gibi NFC'li anahtar kartla yeni Seal'ı kullanmak istediğinizde kartı buraya koyuyorsunuz. Biraz saçma ve kullanışsız olmuş gibi geldi bana. Tabi neyse ki sürekli orada tutmuyorsunuz kartı. Kol dayamanın içinde de derin bir saklama alanı bulunuyor. Onun dışında kabinde çok farklı bir özellik yok. Ama beni etkileyen bir özellikten bahsetmek istiyorum. Yeni Seal'ın tavanı tamamen camla kaplı. Hani şu panoramik dediğimizden. Ne açılabilen ne de perdesi bulunan bu cam ışık durumuna göre kendiliğinden kararıyor. Evet, sahiden etkileyici bir özellik. Tabi özellikle yazın 40-45 derecelik şehirlerde yaşayan insanları bu teknoloji pek kurtarmayabilir. Böyle durumlar için de manuel gölgelikleri sıkıştırarak takabiliyorsunuz. Yani bu kadar teknolojiye biraz abes olmuş ama neyse. Kabin bilmemiz gereken detaylarıyla böyleyken arka koltuklarda bizi uzun dingil mesafesinde artısı çok geniş bir diz mesafesi karşıladı. Tamamen camlı kaplı tavana rağmen baş mesafesinin de iyi olduğu arka tarafta orta konsol üzerinde şarj potları bulunuyor. Kol dayama içinde bardaklıklar ve şık koltuk döşemeleriyle arka koltuklarda kalite hissini tüm anlamlarıyla yaşatmış. Peki ya bagaj? Evet, tasarımsal olarak Model 3, hatta ucundan bir EQ'ye benziyor. Boyutsal olarak da öyle. Yine de ona fastback demek için çok erken. Çünkü bagaj tam olarak böyle açılıyor. Arka koltuklar normal konumundayken 400 litre hacmin sunulduğu bagajda böyle ekstra saklama alanları da mevcut. Tabi arka koltuklarda yatınca araç bir DS'den olsa bile yıldızı bizden kapar. Şarj kablolarını ve belki birkaç ufak eşyanızı koyabileceğiniz bir alanda ön tarafta bulunuyor. Güvenliğin özellikle böylesine alçak otomobillerde biraz daha önem kazandığını biliyoruz. Fakat bu otomobil bir B7 ise güvenlik öyle pek de kafaya takılacak bir detay değil. Yeni B7 Seal geçtiğimiz ay Euro NCAP testlerine girmiş ve bizi şaşırtmayarak 5 yıldız almaya başarmıştı. %89 yetişkin koruması, %87 çocuk koruması, %82 yaya koruması ve %76 alan güvenlik asistanlarıyla zaten kafamızda herhangi bir soru işareti barındırmayan Seal kendisini resmen de kanıtlamış oldu. Düz duvar çarpmalarında ne ağ sütunu ne de gerisine bir şey olurken beni de en çok düşündüren tamamen cam olan tavana uygulanan direk kazasında cam çatlamıyor bile. Bu da neresinden bakarsanız bakın efsane bir şey. Sonuçta kafanızın hemen üstünde devasa bir camla gezmek güvenlik konusunda biraz bir endişeniz varsa bile pek akıl kârı değil. Ne var ki gece eğer yürüyüşe çıkmış ve her şeyden habersiz yola atlarsanız B7 Seal'ın çarpışma önleyici sisteminin kurbanı olabilirsiniz. Aynı sistem gündüz gözüyle canınızı kurtarabilir, bu ayrı bir konu. Kavşak yardımcı sistemi de bisikletlileri dahil olmak üzere gayet iyi şekilde algılayabiliyor. Buna ek olarak 70 km/s hızlarda bile gayet iyi çalışan şerit takip asistanı, sollama yardımcısı, kör nokta izleme sistemi, önden çarpışma önleyici ve fazlası B7 Seal'ın enleri arasında. Tabi az önce de söyledim, B7 Seal'ın çarpışmalardan bu kadar az oranda etkilenmesinin diğer nedeni de tek parça şasi üzerinde üretiliyor olması. Bu da hem bataryaları olası bir çarpışmada koruyor hem de en az hasarı almanızı sağlıyor. Tüm bu üstün güvenlik gerekliliklerinin yanı sıra çok sayıda airbag, üstün konfor ekipmanları ve dahası yeni B7 Seal'da sizi bekliyor. Yeni B7 Seal tamamen elektrikli motoruyla da rekabeti kızıştırıyor. Yeni B7 Seal'ın en iyi olduğu konulardan biri de motoru elbette.
Tam 28 yıldan bugüne batarya üreten BYD her geçen yıl yeni modellerine son teknoloji bataryalarını kullanıyor. E-Platform 3.0'ında alameti farikası olan bu teknolojide Blade Battery tipi bataryalar kullanılıyor. Aynı zamanda ısı pompasının da standart olarak sunulduğu yeni Seal'da 82.5 kWh hacminde bataryaya yer verilmiş. Tam dolu halde 570 km uzunluğunda menzil vaat eden bu batarya 0'dan 100'e 3.8 saniyede hızlanıyor. Sıradan bir DSLR için uçuk kaçık bir 0-100 süresi. İnsanın aklını başından alır bu ivme. BYD de bu işi o kadar çok gözünde büyütmüş ki model isminde bile 3.8 saniye olarak bu başarılarına yer vermiş. Şarj konusunda da iddialı olan yeni Seal'da 150 kW hızlı şarjda %30'dan %80'e 26 dakikada şarj olunuyor imiş. Bu arada performans paketinin beygir gücü 390 kW yani 522 beygir. Giriş seviyesinde ise 200 beygirlik bir güç sunulmuş. Performans ve güç konusunda oldukça tatmin edici olan yeni Seal'da elbette bu 390 kW'lık versiyonu fiyat konusunda can sıkabilir. Can sıkıcı şeylerden biri de şu olabilir mi? Bir kulak vermenizi istiyorum. Bu ses BYD Seal'ın çalışır vaziyette yolda giderken çıkardığı bir ses. Yani ne desem bilemedim. Biraz şey olmuş. Hazır aklıma gelmişken size şunu da sormak istiyorum. Kim kazanacak X-Large'da yeni BYD Seal'ın karşısında kimi görmek istersiniz? Hem bu sorunun cevabını hem de yeni Seal hakkındaki düşüncelerinizi ve merak ettiğiniz ince detayları yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Şimdi geldik fiyata. Yeni BYD Seal şu an Çin'de 36.200 dolar ile 43.700 dolar arasında bir fiyatla kendini alıcı buluyor. Bu fiyat Avrupa pazarında 48.500 dolara çıkarken sizce Türkiye'ye kaç bin dolardan gelir? Acı ama gerçek bir soru. Yeni BYD Seal'ın baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben yeni BYD Seal'ı en az sizler kadar beğendim. Satın alma konusunda da rakipleriyle kıyasladığımızda BYD Seal'a kesinlikle bir şans verelim. Peki siz yeni BYD Seal hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şey ve yeni Seal hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.